Merhaba arkadaşlar, hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Goldilocks ve 3 Ayıcık. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok uzak bir ülkede yaşayan Goldilocks adında bir kız varmış. Goldilocks annesiyle birlikte yaşarmış, bir orman evinde yaşarlarmış, çok mutlularmış. Goldilocks'un en sevdiği şey tabii ki bahçede oyun oynamakmış ve her günde bahçeye çıkıp oyun oynarmış. Günlerden bir gün bahçede dolaşırken biraz daha uzak bir yere gitmeye karar vermiş. Ama o kadar uzağa gitmiş ki birdenbire bir bakmış, nerede olduğunu bulamamış. Neredeyim ben? Sanırım çok fazla gittim. Eve nasıl döneceğim? Oh, ormanda kayboldum galiba. Ah, biraz daha gitsem daha iyi olur diyerek gitmiş ve çocuklar evini bulamıyor. Ne yapacağını şaşırmış. Aç, susuz, yorgun ilerlemiş ve biraz ileride bir kulübeye yaklaşmış. Kulübeye bakmış, gördüğünüz gibi böyle bir kulübe. Acaba kim yaşıyor burada demiş ve kapısına doğru ilerlemiş. Kapısına gelmiş, hemen tabii ki kapıyı çalmış. Tak tak tak. Kimse var mı? Tak tak tak. Kimse var mı? Sanırım kimse yok içeride. Son bir kere daha vurayım. Tak 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 dediğinde birden meğerse kapı açıkmış ve kapıdan içeri girmiş. Kapıdan içeri girmiş, ev böyle bir evmiş. Kimler yaşıyor bu evde acaba diye düşünmüş. Sonra masaya doğru baktığında ne görmüş? 3 tane tabak. Sıcacık böyle içi yemek dolu 3 tane tabak. Herhalde burada 3 kişi yaşıyorlar. Büyük tabak, orta boyda bir tabak ve küçük bir tabak. Acaba burada kim yaşıyor diye düşünmüş. Herhalde anne, baba ve bir çocuk. Neyse, gördüğünüz gibi yemekler çok sıcak ve bizimkinin karnı çok aç ve Goldilocks hemen en büyük şu burada gördüğünüz tabağı almış, başlamış yemeğe. Çok sıcak. Bunu asla yiyemem. En büyük tabak çok sıcakmış. Ondan vazgeçmiş. Sonra arkamda gördüğünüz tabağı almış ve ondan yemeye karar vermiş. Hemen başka bir kaşıkla. Bu da soğuk bir yemek. Ben bunu da yemem. Üçüncü tabak, en küçük tabağı alayım. Belki o gerçekten çok güzeldir demiş. Ve üçüncü tabağı almış çocuklar. Başlamış yemeye. Çok güzel, çok lezzetli. Hepsi bitti. Karnım da çok doydu zaten demiş. Tabii bu arada ormanda o kadar çok yoruldu ki çok da yorgun. Tamam mı? Bir bakmış orada 3 adet sandalye, böyle koltuk. Demiş, birazcık rahatlayayım. Önce bu gördüğünüz yeşil büyük olan koltuğa oturmuş. Bakmış, bu çok sert. İyi değil. Sonra gelmiş arkamda gördüğünüz bu mor koltuğa oturmuş. Bunda da oturduğumda içine böyle kayıyorum. Kaygan bir kumaştan yapılmış. Bunu da sevmedim. En iyisi şu küçük kırmızı sandalyeye oturayım. Bence en iyisi benim için olacaktır demiş ve sandalyeye oturmuş. Sandalye çok rahatmış ama sandalye küçük bir çocuk için olduğu için Goldilocks oturduğu anda sandalye çok diye ayrılmış. Bizimki de diye yere düşmüş. Ve çocuklar, çok uykusu var, ne yapacağını bilmiyor. Hemen içeri gitmiş, belki bir yatak bulur, belki birazcık dinlenebilir diye. İçeri gittiğinde bir bakmış, tam 3 tane yatak. Biri küçük, biri ortanca, biri büyük. Demiş, hepsini bir deneyeyim. En iyisi hangisi ise onun yatağında yatarım. Ve en büyük yatağa yatmış. Yatağa yatmış, tamam, uzanmış. Bu döşek çok sert. Hiç hoşuma gitmedi. Rahat değilim. En iyisi kalkayım. Ortanca döşek gitmiş. Ortanca yatağa yattığında ise bu sefer içine gömülmüş. Burada yatarsam her yerim ağrıyacak sabah. En iyisi bu da olmadı. Ve en sonda şu gördüğünüz mor en küçük yatağa gitmiş. Yatağa gittiğinde bir yatmış. İşte bu harika. Wow. Çok rahat. Hem yumuşak hem rahat. Harika. İşte burada uyuyacağım demiş ve gözlerini kapatıp o yorgunlukla uyuyadalmış. İşte olan da o sırada olmuş. Ne olmuş? Meğerse bu evin sahipleri kimlermiş? Bizim 3 tane ayıcık. Anne ayı, baba ayı ve en küçük bebek ayı.
Meğerse bu 3 kişi güzel güzel yemeklerini yapmışlar. Anne ayı onlara yemeklerini yapmış. Fakat yemek çok sıcak olduğu için birazcık soğumasını beklerlerken bebek ayı ormanda oyun oynamak istemiş ve tabii ki ne yapmışlar? Ormana gitmişler yemekleri soğuyana kadar ve eve dönme vakitleri gelmiş. Bakalım eve döndüklerinde sürpriz konuğu görünce ne yapacaklar? Ve tabii ki eve doğru gelmişler. Eve geldiklerinde kapıyı açacaklarına bir bakmışlar. Kapı biraz aralık. Tamam mı? Kapı aralık. Ne olduğunu bulamamışlar. Ne olduğunu, kim açtı bu kapıyı falan derken ve hemen kapıyı açıp içeri girmeye karar vermişler. Ve önce baba ayı içeri girmiş. İçeri girmiş, bakmış. "Ah, burada ne oldu? Bu kapı açık. Buraya biri mi geldi acaba derken hemen masaya bakmışlar. Masadaki çorbalara hepsi tadılmış. Baba ayı demiş ki biri benim yemeğimin tadına bakmış. Anne ayı demiş ki evet benimkini de tatmışlar. Sıra gelmiş bebek ayıya. Bebek ayı demiş ki benim yemeğimi tatmışlar ama tatmakta kalmamışlar. Bütün yemeğimi bitirmişler. Ben çok açım. Bu sırada çocuklar etrafa bakıyorlar ve bir bakıyorlar sandalyeleri, koltukları. Hemen bu sefer anne ayı hemen oraya geliyor ve hemen diyor ki çabuk buraya gelin, çabuk buraya gelin. Görmüyor musunuz ne olmuş burada? Bakın sandalyelere. Biri benim sandalyeme oturmuş. Aa diyor. Babaya geliyor. Babaya diyor ki biri de benim sandalyeme oturmuş. Yerinden oynamış bu. Ben görüyorum, fark ettim. Ve yavrum benim bebek ayı geliyor. Biri benim sandalyeme oturmuş. Ama sandalyeme oturmakla kalmamış. Ona zarar vermiş. Onu kırmış. Ve çocuklar kim geldi eve anlamıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama bizim küçük bebek ayı ağlayarak ne yapsın? Hemen odasına doğru gidiyor. Ve odasına geliyor çocuklar ve bir bakıyor yatakta bir kız yatıyor. Diyor, bu da kim? Anne baba çabuk gelin. Hemen anne baba geliyor. Anne geliyor diyor ki biri benim yatağımda yatmış. Baba diyor ki evet benim de yatağımda biri yatmış. Bizim küçük bebek ayı da tabii ki ne diyor? Anne baba biri benim yatağımda yatmış değil. Biri benim yatağımda hala yatıyor. Burada bir kız var. Burada böyle bir kız var. Kim bizim evimize girdi? Kim bizim eşyalarımızı karıştırdı? Kim yemeğimizi yedi derken çocuklar Goldilocks gözünü bir açıyor. Karşısında tam 3 tane ayı. Şok geçiriyor. Tabii ki çocuk ayı gördü karşısında. Korkmaz mı? Bir başlıyor bağırmaya. Aa diye Goldilocks oradan nasıl kaçıyor biliyor musunuz? Koşuyor ormana. Koşuyor. Tabii ki ne yapsın? Hemen eve gidecek. Bir şekilde yolunu bulacak ve bir daha da ormana tek başına gelmeyecek. Bu ona güzel bir ders oldu değil mi? Peki bizim ayıcıklara ne oluyor? Ayıcıklar kızın gittiğini görünce tabii ki onlar da şaşırıyor bu davetsiz misafiri görünce. Ama hemen anne ayı yeni yemekler hazırlıyor. Sofraya oturuyorlar, başlıyorlar yemeğe. Ve böylelikle bir daha da Goldilocks'u hiçbir zaman görmüyorlar. Goldilocks da tabii ki buraya asla bir daha gelmiyor. İşte bu haftaki masalımızın sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.